Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk çok güzel bir iki şiş patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Açık gri tonlarında. Sizler dilediğiniz renk ile yapabilirsiniz. Şişlerim ise 3 numara 2 şiş. Ben böyle kısa şişlerle yaptım patiklerimi. Hemen size modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi ayakkabı tarzı çok güzel, çok şık bir patik oldu. Patiğimizin tabanı da yine bu şekilde. Hiçbir yerinde hiçbir şekilde dikiş yok. Patiğimizin bu kenarlarını buğday başağı deseni ile süsledim. Çok şık durdu, çok da yakıştı. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle, kenarları. Hanımlar, bu taban bölümünü yaparken misinalı şişlerle rahatlıkla yapılabilir. Fakat ben misinalı şişleri rahat kullanmadığım için bu kenarlarında kısa şişlerle yaptım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlayalım. Ben patiğimi burun kısmından başlıyorum. Buradan başlayacağız hanımlar. 13 ilmek atarak. Bu şekilde 13 adet ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve şu da 13. ilmeğim. Hemen şuraya hanımlar şöyle bir tane düğüm atalım. Burası sonradan açılmasın diye. Abi düğüm atamadım, ne oldu? Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Hepsini sırasıyla gördüğünüz gibi ters örüyorum. Şimdi geri döndüm, ön yüzdeyim. Burada buğday başağı desenimiz için zemini oluşturacağız hanımlar. Şöyle anlatayım. Buğday başağı modelimiz 3 ilmek üzerine kuruluyor. Öncelikle şöyle kenar ilmeğimi alıyorum. Buğday başağı modelimin hemen sağında ve solunda birer ilmek ters var. Kenar ilmeğimden sonra hemen buraya bir ilmek ters örüyorum. Bu şekilde bir ilmek ters ördüm. Buğday başağım için 3 ilmek düz öreceğim. Sağ kenardaki buğday başağım için 3 ilmek düz ördüm ve buğday başağımın sol tarafındaki bir ilmek tersi de yine ters olarak ördüm. Bu şekilde hanımlar. Şimdi orta kısımda da şöyle baktığımız anda bir ilmek düzümüz var. Bir ilmek düzümü yine düz olarak ördüm. Sonrasında tekrar bu sol taraftaki buğday başağı için zemin hazırlayacağız. Bir tane ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Hemen buğday başağımın sol tarafına da bir ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde hanımlar bu şekilde ilk sıramızda buğday başağının zeminini hazırladık. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düzüm var, düz örüyorum. Buğday başağımın 3 ilmek tersi var burada. Ters örüyorum. Ön yüzde düz ilmek olarak düşüyor bunlar. Bir ilmek tersim var. Bir ilmek düzüm var, pardon. Hemen burada bir tersim var, ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz. 3 ilmek tersim var. Bunu da ters örüyorum. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Arka yüzde hanımlar kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Geldik şimdi ön yüze. Hanımlar, ön yüzde artık artırmalarımıza başlayacağız. Şöyle ki kenar ilmeğimi alıyorum. Örmeden aldım. Bir ilmek tersimi ters ördüm. 3 tane buğday başağımın ilmeğini yine düz örüyorum. Buğday başağımdan sonra bir tersimi ters örüyorum. Hanımlar, artırmalarımızı bu patiğimizde şuralarda yapacağız. Hem sağda hem solda buğday başağı desenimiz var. Desenin hemen burada bakın, şu sağ taraftaki buğday başağı desenimizin sol tarafında ters ilmek var. Ters ilmekten hemen sonra artırma yapıyoruz. Bakın, ters ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortada bir ilmek düzüm vardı. Düz ördüm. Bakın burada da yine buğday başağı modelimizin hemen önünde bir tane ters var. Bu taraftan da artırmamı yapıyorum. Sağlı ve sollu artırmalarımızı yapıyoruz. Ters ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz ördüm.
Burada bir ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilk artırmamızı yaptık. Şişimizde 15 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde hanımlar ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak. Bu şekilde. Bakın artırdığımız ilmekleri de arka yüze ters öreceğiz hanımlar. Ön yüze düz örgü düşecek. Artırdığım ilmeklerim 3 ilmeğimi ters ördüm. Bir düzüm var. Buğday başağımın 3 ilmeğini ters örüyorum. Yanında bir ilmek düzüm var. Arka yüzde kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Geldik ön yüze. Bu sıramızda buğday başağı desenimizi kurmaya başlayacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Ardından bakın önde 3 tane ilmeğim var. Düz ilmeğim var. Şimdi bu ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3 yani buraya. Buraya şişime takıp bir adet uzun bir ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Buğday başağı ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar aynı yere şişimle girip bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Hemen buğday başağımın sol tarafındaki ters ilmeğimi ters ördüm. Bakın hanımlar ön yüzde artırma yapıyoruz. Ters ilmeğimi ördükten sonra buğday başağımdan sonra hemen buraya artırmamı yapıyorum. Ortadaki bu ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrardan bakın buğday başağımın önüne geldim. Hemen bu sol taraftan da artırmamı yapıyorum. Buğday başağımın önündeki ters ilmeğimi ters ördüm. Artırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Ön yüzde, arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. Burada da buğday başağı modelimi kuracağım. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına iniyorum. Uzunca bir ilmek çıkarttım. Öndeki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan aynı yere girdim. Bir ilmek daha çıkarttım. Uzun bir ilmek. Sonrasında hemen burada bir ilmek tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım ön yüzde. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bu kenarda bir ilmek düzüm var. Bunu düz örüyorum. Hanımlar bakın alttan çıkartmış olduğumuz uzun ilmeğimizi ipim arka yüzde örmeden alıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi yine ters örüyorum. Çıkarttığım diğer uzun ilmeğimi yine de ipim arka yüzde örmeden alıyorum. Bakın burada bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Bu ortadaki ilmeklerimizi artırdığımız ilmekleri hepsini ters örüyoruz. Ön yüze düz örgü düşüyor. Bakın yine artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Bakın hanımlar burada bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Buğday başağım için bir ilmek çıkartmıştım. Örmeden alıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bu çıkarttığım uzun ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüp arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Bakın hanımlar burada uzun bir ilmeğimiz var. Bir de burada 3 tane düz ilmeğimiz vardı. Bu ilk düz ilmeğim ile uzun ilmeğimi ikisini birlikte keserek örüyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Burada 3. düz ilmeğim var. Burada şöyle yapacağım hanımlar. Bu uzun ilmeğimi düz ilmeğimin önüne bırakıyorum. Önünde olacak şekilde. Sonra ikisini birlikte keserek örüyorum. Yandaki bir ilmek tersimi yine ters ördüm. Ters ördükten sonra hemen yine artırmamı yapıyorum. Bu şekilde. Aradaki ilmeklerimi yine düz örüyorum. Şöyle. Evet, bu ilmeğimi de düz ördüm. Hemen buğday başağımın yanında bir ilmek tersim vardı hanımlar. O tersten önce yine hemen bu tarafta da artırmamı yapıyorum. Bir ilmek tersimi yine ters ördüm. Bakın burada uzun ilmeğimle ilk düz ilmeğim var. İkisini keserek örüyorum. Ortadaki bir düz ilmeğimi düz ördüm. Bu ikinci uzun ilmeğimi de bu 3. ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Hemen yanında bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar buğday başağı desenimizi yaptık. Arka yüzdeyiz. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. Hemen burada 3 ilmek tersim var. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Artırdığım ilmek dahil ortadaki ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüze düz örgü düşüyor. Bakın yine artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Buğday başağımın 3 ilmeğini de yine ters ördüm. Bir ilmek düzüm var. Ve son kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar bakın ilk buğday başağı desenimizi tamamladık. Şimdi ön yüzde tekrardan ikinci buğday başağı desenimizi kuracağız. Artırmalara devam edeceğiz. Şişimizde 27 ilmek olana kadar artıracağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters ördüm. 3 tane düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin hanımlar şimdi 3 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3. Buradan ilmeğimi çıkarttım.
Buğday başağı desenimiz biter bitmez ön yüzde ikincisini başlatıyoruz. Aradaki 3 ilmek düzümü yine düz ördüm. Tekrar aynı yere girip uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Yanında bir tersim var, ters ördüm. Artırmamı yapıyorum. Aradaki düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. Hemen burada bakın ters ilmeğimden önce tekrar burada da bir artırma yapıyorum. Sonrasında bir ilmek ters ördüm. Sol taraftaki buğday başağı desenimi de yapacağım. Üçlü ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına iniyorum. Uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yere şişimi tekrar takıp bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Ve son kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Ön yüzde sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Buğday başağı desenimizi de yapacağız bu aşamada yine. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru alıyorum. Buğday başağım için alttan çıkarttığım uzun ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de yine örmeden şişime aldım. Yanında bir ilmek düzüm var. Artırdığım ilmek dahil bu aralardaki ilmekleri de ters örüyoruz. Bu şekilde. Hemen burada bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. İpi yine kendime doğru aldım. Uzun ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Aradaki 3 ilmek tersimi ters örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de örmeden sağ şişimi aldım. Hemen burada bir düz var. Örüyorum ve son kenar ilmeğimi ters olarak örüp arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Geldik yeniden ön yüze. Buğday başağımızı bu sırada toplayacağız yine. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek tersimi ördüm. Bu şekilde. Ardından uzun ilmeğim ile ilk düz ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ikinci uzun ilmeğimi de hanımlar üçüncü ilmeğimin önüne getirip bırakıyorum ve ikisini birlikte keserek örüyorum. Yanında bir tane tersim var, ters ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Aradaki düz ilmeklerimi yine düz örüyorum. Şöyle yarım ilmek aldım, düzelterek gideyim. Bakın ters ilmeğime kadar ördüm. Hemen burada da artırmamı yapıyorum. Bir tersimi ters ördüm. Bu uzun ilmeğim ile ilk düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Yanındaki bir ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu ikinci uzun ilmeğimi de üçüncü ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yanında bir tersim var ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde hanımlar. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 4, 8, 12, 16, 20, 23 ilmeğimiz olmuş. 27 olana kadar devam edecek. Şimdi arka yüzdeyim, yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Artırdığım ilmeğimi de yine ters örüyorum. Artırdığım ilmeğimi gördüğünüz gibi ters ördüm. Bir ilmek düzüm var. 3 ilmek tersim var. Hemen yanında bir ilmek daha düzüm var ve kenar ilmeğimi ters örüp arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Hanımlar bu şekilde gördüğünüz gibi modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ördükçe kendini gösterecek zaten. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek tersimi ters örüyorum. İşte hanımlar bakın buğday başağı modelimiz bitmişti ikincisi. Şimdi hemen ön yüzde üçüncüyü başlatacağız. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inip uzun bir ilmek çıkartıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrardan aynı yere girip bir ilmek daha çıkartıyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Aradaki düz ilmeklerimi düz örüyorum. Sonrasında hanımlar bakın buğday başağının yanındaki ters ilmeğime kadar geldim. Buraya da bir artırma yaptım. Bir ilmek tersimi ters örüyorum. Hemen buğday başağı desenimi yapacağım. Ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına inip uzun bir ilmek çıkartıyorum. Bu 3 ilmeğimi yine düz örüyorum. Ardından yine aynı yere girip uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Yanında bir ilmek tersim var ve son kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimizde şu anda 25 ilmeğimiz oldu. 2 ilmek daha arttı çünkü. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Bu uzun ilmeklerimi örmüyorum sadece. Sağ şişimi alıyorum. Diğer ilmeklerimi
Gördüğüm gibi örüyorum. Yani düz ilmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi artırma işlemini sadece patiğimizin ön yüzünde yaptık. Arka yüzde artırma işlemi yine yapılmıyor. Bakın arka yüzde ilmeklerimi sizlere tarif ettiğim gibi örüyorum. Yine uzun ilmeğimi yine örmeden aldım. Bir ilmek düzüme düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu sıramızda son kez artırmalarımızı da yine yapacağız. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Burada bir tane uzun ilmeğim var. Bir de normal düz ilmeğim var. İkisini birlikte örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ikinci uzun ilmeğimi de şöyle üçüncü düz ilmeğimin önüne getiriyorum ve ikisini keserek örüyorum. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sonuncu artırmamız oluyor hanımlar artık. Bu artırma ile birlikte şişimizde 27 ilmek oluyor. Sonrasında artık artırma yapmayacağız. Tekrardan bakın buraya artırmamı yapıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Buğday başağı modelimde de uzun ilmeğim ile önündeki ilmeği keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bu üçüncü uzun ilmeğimi de ikinci uzun ilmeğimi de üçüncü ilmeğimin önüne getirip bırakıyorum ve ikisini birlikte keserek örüyorum. Bir tersimi ters ördüm ve sonuncu kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Model bu şekilde artık 27 ilmek olarak devam edecek hanımlar. Artırma işlemi yapmayacağız. Şu anda arka yüzdeyim. İlmeklerimizi gördüğüm gibi örüyorum. Son ilmeğimi de ters ördüm. Evet hanımlar, şimdi 27 ilmeğimiz oldu. Artık artırma işlemi yapmayacağız hanımlar. Yine kenarlardaki bu gördüğümüz buğday başağı desenlerimize yine devam edeceğiz. Ortadaki ilmeklerimizi düz, ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. Yine bu şekilde devam edecek hanımlar. Dilerseniz şöyle bir sıra daha artırma yapmadan sıra sonuna kadar gidelim gelelim. Bakın kenar ilmeğimi aldım, bir ilmek ters ördüm. Hemen yine bu sırada hanımlar 4. buğday başağı desenimizi kuracağız. Ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına inerek uzun bir ilmek çıkartıyorum. 3 ilmek düz ördüm. Aynı yere tekrar girip uzunca bir ilmek daha çıkartıyorum ve hemen yanına bir ilmek tersimi örüyorum. Artırmalarımız bittiğine göre artık artırma yok. Aradaki ilmeklerimizi ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Orta tarafta ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Hemen yanlardaki buğday başağı modelimize yine devam edeceğiz. Bakın bir tersimi yine ters ördüm. Tekrardan burada da buğday başağımı yapacağım. Ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına inip uzunca bir ilmek çıkarttım. Hemen önündeki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar aynı yere girip bir ilmek daha çıkarttım. Tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düzüme düz ördüm. Uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. Buğday başağımın 3 ilmeğini ters ördüm. Diğer uzun ilmeğimi de örmeden aldım. Bir düz. Aradaki ilmeklerim ters. Bu şekilde hanımlar devam ediyoruz. Bir ilmek düzüme yine düz ördüm. Bakın uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek tersime örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de örmeden sağ içime aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şöyle baktığımızda hanımlar bu kenarda şöyle 1, 2, 3, 4. Buğday başağı modelimizi yaptık. Hatta ön yüzde gideceğiz. Arka yüzde geleceğiz. Buğday başağı modeli bitecek. Sonra diğerine başlayacağız. Diğer buğday başağına başlayacağız. Hanımlar bu şekilde artırma yapmadan bu kenarımıza toplam burada toplam bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane buğday başağı modeli olana kadar biz bu işleme devam edeceğiz. Hani artırma yapmadan 27 ilmek üzerinden öreceğiz. Burada zaten bakın 4. buğday başağımızı yaptık. Burada 9 tane buğday başağı desenimizi yapacağız. Buğday başağı deseni bitecek. 10. buğday başağı desenine başlarken gelelim hanımlar. Çünkü buradaki haroşalı bölümlere geçeceğiz.
Evet hanımlar, ben bu kenarlarda 9'ar adet buğday başa desenim olana kadar bakın patiğimin üst bölümünü ördüm ve geldim. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu haroşalı bölümleri yapacağız. Yine buğday başa desenimize de devam ediyoruz hanımlar. Bakın patiğimizin kenarları boyunca bu desenimize devam edeceğiz yine. Öncelikle yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Buğday başa desenimi yapıyorum tekrardan. Bu şekilde alttan ilmek çıkarttım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yeniden alta girip şöyle bir ilmek daha çıkarttım. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Orta bölümlerde artık haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben haroşa örgüyü örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi ortadaki ilmeklerimi haroşa düz olarak öreceğim. Arka yüzü de yine buraları düz öreceğim hanımlar. Ön yüze böylece haroşa düşecek. Sadece devam edeceğimiz modelimiz buğday başağı modeli. Buğday başağımın yanındaki bir tersimi yine ters örüyorum. Bu tarafa da buğday başağı desenimi yapıyorum. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inip uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yere tekrardan girip bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Yanına bir ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada bir ilmek düzüm var, düz örüyorum. Buğday başağı desenimi yine aynı yapıyorum. Uzun ilmeklerimi örmeden aldım. 3 ilmek tersimi yine ters örüyorum. Buğday başağımın yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. Bu aradaki ilmeklerimi hanımlar düz öreceğim. Bakın ön yüze haroşa olarak düşüyor bu şekilde. Böyle haroşa yapacağız orta kısma, bilek bölümüne. Sonrasında bakın burada bir ilmek düzüm var, buğday başağımın yanında düz örüyorum. Buğday başağı modelimi yine devam ettiriyorum. Tekrar uzun ilmek 3 tane düz ilmeğimi ters ördüm. Uzun ilmeklerimi örmeden aldım. Bir ilmek düzümü düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın hanımlar buraya bir diş haroşa oluştu bile. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters ördüm. Buğday başağımı yapıyorum. Uzun ilmeğim ile bu ilk düz ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ikinci uzun ilmeğimi de şu üçüncü ilmeğimin önüne getiriyorum. İkisini keserek örüyorum. Bir tane tersimi yine ters ördüm. Buğday başağımın solundaki. Aradaki ilmeklerimi yine haroşa düz örüyorum. Ardından buğday başağımın yanında bir ilmek tersim var. Bakın ters ördüm. Buradaki buğday başağı modelimi de yine aynı şekilde yapıyorum hanımlar. Bu ikinci uzun ilmeğimi de üçüncünün önüne bırakıp ikisini birlikte örüyorum. Bir tersim var yanında, ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrardan geri döndük. Arka yüzdeyiz. Yine buğday başağımdaki ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek tersimi ters örüyorum. Bir ilmek düzüm var. Hemen yanında düz ördüm. Aradaki ilmeklerimi yine düz öreceğim hanımlar, haroşa olduğu için. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar bilek bölümünü de. Bakın bu bir ilmek düzümü düz örüyorum. Buğday başağı olan ilmeklerimi yine ters örüyorum. Hemen yanında bir düzüm var. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi döndüğümüz anda hanımlar bakın burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Bu aşamada hanımlar bu kısımda 4 diş haroşamız olmalı. İkisini birlikte yaptık. Şimdi tekrar 2 diş haroşamız olana kadar daha bu bölümü yapacağız. Şimdi tekrardan buğday başağı modelimizi yine kuracağız hanımlar. Buğday başağı modelimize devam edeceğiz. Şimdi burada 4 diş haroşamız olana kadar örelim ve gelelim. Sonra bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, buraya 4 diş haroşam olana kadar bu şekilde ördüm. Buğday başağıma da yine devam ettim. Şimdi bilek bölümü için hanımlar burada kesimlerimiz olacak. Patiğimizin bu bölümlerinde. Yine kenarlardaki bu buğday başağı modelimize de devam edeceğiz aynı şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen bir tane tersim var kenarda, ters ördüm. Tekrar buğday başağı modelimi yeniden kuruyorum hanımlar. Aynı şekilde bakın. Yine aynı yere girip bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Yanında bir tane tersim var, ters ördüm. Buğday başağımdan sonra bir ilmek tersimi ördüm. Ardından 4 ilmek haroşa öreceğim yine. 1, 2, 3, 4. 4 tane haroşa ördükten sonra hanımlar ortada kesme işlemi yapacağım. Sayarak gidelim. 2 ilmekleri ikişer ikişer böyle toplayarak keseceğim. İkişer ikişer öreceğim.
Şu birinci kesimim. Bakın ikişer ikişer topluyorum. Şu ikinci, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi kestim. Bu aşamada hanımlar şöyle baktığımızda da buraya 4 tane haroşa örmüştük. Burada da 4 tane haroşa kalacak. Buğday başağı modelimin hemen yanında bir tane ters var. Onun haricinde de burada 4 ilmek bakın haroşam kaldı. Öncelikle hanımlar patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. Bu sol kenarını daha sonra yapacağız. Hanımlar benim yedek şişim olduğu için buradaki ilmeklerim şişimde bekleyecek. Yedek şişi olmayan da bir tığ yardımıyla bu ilmeklerin içinden ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilir. Şimdi buradaki ilmeğimi alıyorum. İkinci haroşamı ördüm. 3 ve 4. Bu kenarda 4 ilmek haroşamızı ördük. Sonra tekrar buğday başağı modelimi yapacağım. Hemen yanında bir tersimi ters ördüm. Yine aynı şekilde buğday başağı modelimi burada da tekrar ediyorum. 1, 2, 3. Burada 3 ilmek alta indim. Uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Buğday başağımın 3 ilmeğini örüyorum. Ve tekrar aynı yere girip uzunca bir ilmek daha çıkarttım. Bir tersimi ters örüyorum ve şöyle kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar sol kenarı yapacağız. Tekrardan kenar ilmeğimi aldım. Bakın ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir ilmek düzümü düz ördüm. Uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de örmeden sağ şişimi aldım. Bir ilmek düzüm var. Buğday başağının yanında onu da ördüm. 4 haroşamı hanımlar yine düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar bu ilk 4 sıra haroşamız patiğimizin ön bölümünde yaptığımız haroşamızdı. Sonrasında buraya bir diş haroşamız daha oluştu. Burada 4 diş haroşamız daha olana kadar öreceğiz. Sonrasında da artırma işlemimiz var. Tekrardan bakın yine kenardaki 4 diş haroşamı örüyorum. Burada bir tane tersim var. Ters örüyorum. Buğday başağı modelimi topluyorum yine bu sırada. Diğer uzun ilmeğimi de şu 3. ilmeğimin önüne getiriyorum. İkisini keserek ördüm. Bir tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Son 4 ilmeğim. Haroşa kenardaki haroşalarımı da yine düz ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Burada 2 diş haroşamız oldu. Yine örmeye devam edelim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada 4 haroşam var. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Tekrardan bakın buğday başağı sıramız geldi. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inip yeniden buğday başağı modelime başlatıyorum. Patiğimizin yanları bitene kadar buğday başağına da devam ediyoruz. Ters ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum yine. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz. Sonra uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. Buğday başağımın 3 ilmeğini ters örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de örmeden aldım. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. 4 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Baktığımızda hanımlar burada 3 diş haroşamız oldu. Bir diş haroşa daha öreceğiz. Artırmaya başlayacağız. Yine 4 diş haroşamı örüyorum. Tersimi ters ördüm. Bu uzun ilmeğim ile ilk düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Keserek ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ikinci düz ilmeğimi de 3. ilmeğimin önüne getiriyorum. İkisini keserek örüyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Geri dönüyorum yine. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum yani hanımlar arka yüzde kısaca. Bir ilmek düz ördüm. 4 tane haroşamı düz olarak örüyorum. Şimdi hanımlar burada bakın 4 diş haroşamız oldu. Bu ilk 4 diş haroşa zaten patiğimizin ön bölümündeydi. Buradaki 4 diş haroşa da kenarı için yaptık. Şimdi bakın buradaki artırmalarımızı yapacağız. Buradaki artırmalarımı da ben şu şekilde yaptım hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde. Hemen bir önündeki ilmeğim, ikinci ilmeğimin altındaki bakın şu haroşam. Şuradaki ilmek. Bu ilmeğimi alıyorum. Bunu da düz örüyorum. Sonrasında bu ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde artırmamı böyle yapıyorum. Kenarda bu defa 5 tane haroşam oldu. Bu ilk başta artırmamı yaptım. 5 tane haroşam oldu. Sonra buğday başağımın yanındaki tersimi ters örüyorum. Bu aşamada hanımlar buğday başağıma da devam ediyorum. Tam ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına inip bu ilmek çıkartıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu artırma işleminde hanımlar sadece ön yüzde yapıyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına bir ilmek düzüm var. Düz ördüm.
Uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenarda 5 tane haroşam var. 5 haroşamı düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar artırmalarımızı yapıyoruz. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Yeniden bakın, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar bu ikinci ilmeğimin önündeki şöyle haroşamın altındaki, bakın hemen şu ilmeğim. Şunu alıyorum. Bunu yine düz olarak örüyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde bakın hanımlar, artırmaları böyle yapıyoruz. Bu defa kenarda 6 tane haroşamız oldu. Bir tersimi ters örüyorum. Buğday başağı modelimi yapıyorum yine aynı şekilde. Hemen yanında bir ters, yanında bir ilmek düzüm var. Bu aşamada hanımlar sayalım. 3, 6, 9, 12 tane ilmeğimiz olmuş. 14 ilmek olana kadar hanımlar bu artırma işlemine devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım, bir ilmek düz ördüm. Buğday başağı ilmeklerimi ters örüyorum. Hemen yanında bir tane daha düzüm var, düz ördüm. 6 tane haroşam oldu burada. 6 haroşamı da yine düz olarak örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz, yine artırmama devam edeceğim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen öndeki ilmeğimin şurasına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sıradaki ilmeklerimi de yine haroşalarımı düz örüyorum. Bu defa hanımlar bu kenarda 7 tane haroşam oldu. Bir tersimi ters ördüm. Bakın yine buğday başağıma devam edeceğim. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inip uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz ördüm. Aynı yere tekrardan girip bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Bir ilmek ters ve kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın hanımlar, artırmalarımız oluyor. Arka yüzdeyim yine. Kenar ilmeğimi aldım. Yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Uzun ilmeklerimi örmeden alıyorum. 3 tersimi ördüm. Bir ilmek düzümü ördüm. Yine kenardaki 7 tane haroşamı düz olarak örüyorum. Şimdi son kez artırmamızı yapacağız hanımlar. Bu sırada da 14 tane ilmeğimiz olacak işimizde. Yine kenar ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğimin şu üst bölümüne, şuraya şişime alıyorum. Bunu düz olarak örüyorum. Bu defa da hanımlar burada 8 tane haroşam oluyor bu kenarımızda. Bu şekilde bakın, 4, 8. Bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Buğday başağı modelimi yapıyorum yine. Kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum bu şekilde. Hanımlar, arka yüzde de ön yüzde yine buğday başağı modelimizi devam edeceğiz. Burası da artık 8 ilmek olarak devam edecek. Yani 8 haroşa olarak devam edecek. Şişimizde 14 ilmek olacak. 14 ilmek olarak bu kenarımızı bu şekilde yapacağız. Bu aşamada hanımlar 4 tane haroşa patiğimizin önünde yapmıştık. Şuraya baktığımız anda onun haricinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşamız olmuş. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne buraya, hemen şuraya not almıştım, bakayım. Buraya hanımlar toplamda 16 sıra haroşa olana kadar ben bu kenarı ördüm. Yani şuraya toplam 16 sıra haroşa olacak. Şöyle bu 4 haroşadan hariç şuraya 16 sıra haroşa olana kadar ördüm. Bu şekilde hanımlar benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki patiğinizi şöyle burun kısmından tutarak şu ayağınıza ölçün. Böyle bu yan kısmını hanımlar topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor, şu yan kısmını. Bu şekilde ölçerek yaparsanız çok daha iyi, doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sol kenarını örelim, gelelim, sonra sağ kenara başlayalım. Evet hanımlar, ben burada 16 sıra haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi kesme işlemini yapacağım. Buradaki 14 ilmeğimi keseceğim. İlmeklerimi şöyle ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuğunu yaparken bu kestiğimiz ilmek yerlerine, bu kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Topuk bölümünü öyle yapacağız. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi esnek bir şekilde kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine kestim. Buraya şöyle bir tane de zincir atıyorum ve şöyle sık olsun diye. Sonrasında bu ipin ucunda şöyle düğüm atacak kadar bırakıp bir şekilde kesiyorum. Sonrasında bu ipimize inanma ipimizi bağlayacağız. Patiğimizin yanlarını yapacağız. Hanımlar, şimdi sol kenara bitirdik. Sağ kenara başladık. Bakın, sol kenarımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi sağ tarafı yapacağız. Sağ tarafı hanımlar arka yüzden başlatacağız bu şekilde. En son ön yüzde örerken kesim yapmıştık. Arka yüzde dönüşte de ipimizi ekleyeceğiz. Yine sol kenarı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız. Bu aşamada hanımlar şöyle yine ilk ilmeğimi örüyorum.
Şu ipimi de şöyle ipimin ucunda arka tarafta bıraktım. Buraya bir ilmek daha ördükten sonra hemen arkadan şöyle bu ipimin ucunu bağlayacağım kendisine şu şekilde. Burası sağlam olsun, sökülmesin diye düğüm atıyorum. Kenardan 2 ilmeğimi ördüm. 4 tane haroşam vardı yine bu tarafta da kenarda. Şu 3. haroşam. Şu da 4. 4 tane haroşamı ördükten sonra yine bu taraftaki buğday başağıma da devam ediyorum. Bakın buğday başağımın yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. İpi kendime doğru alıyorum. Bakın uzun ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane buğday başağı ilmeğimi ters örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Buğday başağı modelimizi yine aynı şekilde devam ettiriyoruz hanımlar. Burada da toplam 4 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Sonra bu taraftan da artırmalarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Buğday başağı desenimi yine yapıyorum. Uzun ilmeğimi 3. ilmeğimin önüne getirip ikisini kesiyorum. Yanında bir tane tersim var. Ters ördüm. 4 tane haroşamı haroşa olarak yine örüyorum. Bakın hanımlar burada ilk 4 haroşam patiğimin ön bölümünde yaptığım haroşalarımdı. Burada bir diş haroşamız oldu. 4 diş haroşa olduktan sonra yine artırmamı yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci haroşamı örüyorum. 3, 4 haroşamı ördüm. Bir tane düzümü düz örüyorum. Buğday başağı ilmeklerimi ters ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Geri dönüyorum. 2 diş haroşa daha ördükten sonra hanımlar artıracağız yine. Kenar ilmeğimi aldım. Tersimi ters ördüm. Buğday başağı modelime yine burada da devam ediyorum. Alttan uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aynı yere tekrardan girip bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Hemen yanında bir tersimi ters örüyorum. 4 haroşamı düz olarak örüyorum. Geri dönüyorum. Yine 4 tane haroşamı örüyorum. Buğday başağımın yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. Uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde burada 3 diş haroşamız oldu. Yine devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmek ördüm bir tane. Buğday başağı modelime yine devam ediyorum. İkisini keserek ördüm. Bir tersimi ters örüyorum. 4 haroşamı haroşa olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Yine 4 haroşamı örüyorum. 4. diş haroşamız oluyor hanımlar. Artık ön yüzden itibaren burada da artırmalara devam edeceğiz. Bir ilmek düz ördüm. Buğday başağı 3 ilmeğimi ters örüyorum. Hemen yanında bir düzüm var. Düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde. Şimdi 4 diş haroşamızı tamamladık. Yine kenardan ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters ördüm. Buğday başağımıza yine devam ediyorum. Uzun ilmek çıkarttım alttan bir tane. 3 ilmek ördüm. Yine aynı yere gelip bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Bu aşamada hanımlar 4 haroşam vardı. 1, 2, 3. 3 haroşamı örüyorum hanımlar. 3 ilmek haroşamı ördüm. Bakın hanımlar bu sondaki şu haroşamın 3. haroşamın altındaki şu ilmeğim. Hemen şurası. Bunu alıyorum. Bunu da yine düz olarak örüyorum. Bu tarafta da artırmamızı böyle yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada hanımlar gördüğünüz gibi ilk artırmamızı yaptık. Şimdi arka yüze dönüyorum. Arka yüze yine artırma yok. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bu defa kenarda 5 ilmek haroşamız oluştu. 5 haroşamı ördüm. Bir ilmek düzümü düz örüyorum. Buğday başağı modelimi yine arka yüzde gördüğüm gibi ilmeklerimi örüyorum. Uzun ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzdeyim. Tekrar artırmalara devam edeceğiz. Buğday başağı modelime de yine devam ediyorum. Bu ikisini birlikte keserek örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bu ikinci uzun ilmeğimi de 3. ilmeğimin üzerine bırakıp ikisini keserek örüyorum. Bir tane tersimi ördüm. Şimdi hanımlar burada son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Buradaki hanımlar şu ilmeğimi alıyorum. Bunun hemen kenarını tuttum. Bunu düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bu şekilde. Şişimizde şu anda 5, 10, 12 ilmeğimiz oldu. Burada da yine 14 ilmek olana kadar bu şekilde artırmalarımıza devam edeceğiz. Yine haroşalarımı ördüm. Bir ilmek düzümü düz örüyorum. Buğday başağı ilmeklerimi ters ördüm. Bir düz ve kenar ilmeğimi ters örüyorum. Geri dönüyorum yine. Buğday başağına devam edeceğiz.
Bir tersimi ördükten sonra yeniden 3 ilmek alta inip uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Desenimi kuruyorum. Tekrar aynı yere gidip bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir tersim var, ters ördüm. Şimdi son bir ilmek kalana kadar öreceğim yine. Bakın son bir ilmek kalana kadar ördüm. Hemen şuradaki ilmeğimi alıyorum. Bunu düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şu anda şişimde 13 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Kenarda 7 ilmek haroşam var. 7 haroşamı ördüm. Bir ilmek düzüm var, düz örüyorum. Buğday başağımın ilmeklerini de yine gördüğüm gibi örüyorum hanımlar. Şimdi uzun ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ve kenar ilmeğim ters olarak örülüyor. Ön yüzdeyiz hanımlar. Sonuncu kez artırmamızı ön yüzde yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters örüyorum. Uzun ilmeğimle hemen önündeki düz ilmeği kestim. Bir ilmek düz ördüm. Sonra bu diğer uzun ilmeğimi de yanındaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Yanında bir ilmek tersimi ters ördüm. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim ve sonuncu kez artırmamı yapacağım. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Hemen şuradaki haroşamı alıyorum. Bunu düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu şekilde hanımlar şu anda şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Kenardaki haroşa sayımız 8 oldu. Bakın kenar ilmeğimle birlikte 8 ilmek haroşam var. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalan 6 ilmek de zaten buğday başağı desenimizin ilmekleriydi. Onları da gördüğüm gibi örüyorum. Böyle. Gördüğünüz gibi hanımlar patiğimizin sağ kenarındaki artırmalarımızı da yaptık. Artık burası da 14 ilmek oldu. 14 ilmek olarak devam edecek. Şu ilk 4 sıra haroşadan hariç hanımlar burada da yine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşam olmuş. Bu sağ kenarda da hanımlar toplam 16 diş haroşamız olana kadar yani sol kenarla eşit olmalı. Bu kenarımızda bu şekilde örelim gelelim. Sonrasında kesim yapacağız ve patiğimizin yanlarına geçeceğiz birlikte. Evet hanımlar bu sağ kenarda da 16 sıra haroşam olana kadar ördüm geldim. Bu taraftaki kesimimi de arka yüzden yapıyorum hanımlar. Geri dönüyorum. Yine buradaki ilmeklerimi de yine bakın ikişer ikişer toplayarak esnek gevşek bir şekilde kesiyorum. Diğer sol kenarı yaparken de söylemiştim. Bu kesim yaptığımız yerlerden bu ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız patiğimizin topuğunu yaparken. İkişer ikişer keserek ilmeklerimi kesiyorum. En son şuraya da şöyle 2 tane bir zincir çekeceğim. Sıkı bir zincir çekip ipimi de kesiyorum. Hanımlar bu şekilde patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Görüntü itibariyle şeklimiz böyle. Üst bölüm tamamlandı. Şimdi hanımlar birlikte patiğimizin sol kenarlarına geçeceğiz. Evet hanımlar şimdi kenarlara geçmek için öncelikle hemen şu bakın sol tarafta biraz uzun ip bırakmıştım. Gri ipimi tekrar buna ekliyorum. Şöyle düğüm atıyorum buraya. Hanımlar ben videonun başında da söylemiştim. Buralardan ilmekler çıkartacağım. Sizler misinalı şişe de çıkartabilirsiniz ilmeklerinizi. Fakat benim misinalı şişim biraz böyle aradaki misinası uzun olduğundan mıdır nedir? Hani ben rahat kullanamıyorum. Bu nedenle patiğimin kenarlarını şöyle kısa şişlerle yapacağım. Sizler bu ilmeklerinizi misinalı şişlere takabilirsiniz. İki şişle devam edebilirsiniz. Ben böyle minik şişlerimle devam edeceğim. Başlayacağım şimdi. Bakın hanımlar şöyle kenar ilmek yerlerimiz var. İlk kenar ilmeğim hemen şurada bakın. Şöyle geniş geniş duruyor. Şu ilmeklerin içine giriyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum bakın şişime. Bakın şu kenar ilmek yerim var. Bu kenar ilmeğinin iki kanadına birden giriyorum. Şöyle ilmek çıkartıyorum. Sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerlerinin ilmeğin iki kanadına girecek şekilde bu şekilde giriyoruz. İlmeklerimizi çıkartıyoruz. Böyle. Bu şekilde hanımlar yapacağımız işlem böyle. Arkada kalsın arka yüzde. Sırasıyla böyle ilmeklerimizi çıkartacağız. Bakın kenar ilmek yerlerine girerek şöyle bakın görüntümüz böyle oluyor. İlmeklerimizi çıkartacağız. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 4, 8,
12, 14 ilmeğimiz olmuş. Hanımlar şu burun kısmına kadar bu kenara ben toplamda 41 adet ilmek çıkarttım. Siz bu haroşa sayılarını fazla yaptıysanız ilmek sayınız 2-3 artacaktır. Az yaptıysanız az olacaktır. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre ilmek sayısı 3 fazla 5 eksik böyle değişiklik gösterebilir. Ben 41 adet ilmek çıkarttım. Şimdi bu burun kısmına kadar 41 adet ilmeğimi çıkarıp geleceğim. Evet hanımlar, 41 adet ilmeğimi bu şişime çıkarttım. Şimdi patiğimin burun bölümündeyim. Patiğimize 13 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. 13 ilmek başladığımız yerden yine 13 ilmek çıkaracağız. Hemen ilk bu kenar yerim sıkı olduğu için buradan ilmeğimi çıkartırken şöyle tığımdan yardım alacağım. Şöyle düğüm attığımız yerden itibaren kenardan. Burası biraz sıkı, tığım ile ilmek alıp şöyle şişime takıyorum. Buradan da hanımlar dediğim gibi 13 adet ilmek çıkaracağız. 13 ilmek atmıştık çünkü buraya. Bakın 2 ilmeğim oldu. Sonrasında tığa gerek kalmıyor. Bakın başlangıç yerinden ilmeğin iki kanadına birden girerek bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi çıkartıyoruz. 13 ilmek atmıştık başlangıçta. 13 ilmek attığım yerden 13 ilmek çıkarıyorum. Bakın sırasıyla giriyorum şişim ile. İlmeklerimi çıkartıyorum. Şöyle şuraya da girdim. Kenarlar biraz sık olduğu için. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ve son kenar ilmek yerimiz şurası. Buraya da girip 13. ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar sayayım. 4, 8, 12, 13 ilmeğim oldu. Evet hanımlar, buradan da 13 ilmek başladığımız yerden 13 ilmek çıkarttık. Sonra bir diğer şişimi alacağım. Buradan da yine diğer tarafta 41 ilmek çıkartmıştım. Bu tarafta eşit olarak ördüğüm için buradan da yine 41 ilmek çıkaracağım. Hemen kenar ilmek yerlerimiz bakın burada da belli. Şöyle ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, şu 3 sırasıyla hanımlar böyle kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyorum. Hanımlar bu şekilde kenara kadar toplamda diğer tarafta kaç ilmek çıkarttıysanız burada da aynı şekilde ilmeklerimizi çıkartalım ve gelelim. Bu kenardan da 41 adet ilmeğimi çıkarttım ve geldim. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bu bölümde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Yani hemen göstereyim model üzerinde. Hemen şuradaki haroşalarımızı yapacağız. Yeniden şöyle ki ilk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa olduğu için buradaki ilmeklerimin tamamını hanımlar bu şekilde düz olarak örüyorum. Düz örgü uygulaması yapıyorum. Bakın ön yüze haroşa düşüyor burada. Bir diş haroşamız oluşmaya başladı. İlmeklerimin tamamını bu şekilde haroşa olarak öreceğim. Burada kesmek istemiyorum. İlmeklerimizi birlikte örelim istiyorum. Çok güzel bir patik oldu hanımlar. Çok farklı ayakkabı tarzı. Ayakta da çok rahat. Görüntü itibariyle de aşırı şık, sade ve şık model seven hanımlar için de çok güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Mutlaka deneyin. Bir de tek renk olması itibariyle de ipler karışmıyor. Gayet de kolay ilerliyor. Evet, burun kısmındaki 13 ilmeğime geldim. Yine buradaki 13 ilmeğimi de haroşa yani düz olarak örüyorum. Böyle devam ediyorum yine. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Diğer kenarıma geçtim hanımlar. Yine buradaki ilmeklerimi de haroşa olarak yani düz olarak öreceğim. Buradaki 41 ilmeğimi de aynı şekilde örüyorum. Böylece bir diş haroşamızı oluşturduk. Bu kenarımızda hanımlar toplamda bu şekilde 3 diş haroşamız olacak. Sonra da tabanımızı yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şöyle baktığımızda da hanımlar bu kenarımızda bir diş haroşamız oluştu. Bu şekilde hanımlar yine diğer uca kadar gideceğiz geleceğiz. Gideceğiz geleceğiz. Yani haroşalarımızı devam ettireceğiz.
Yine bu şekilde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu an ön yüzdeyim. Bu şekilde diğer uca kadar gideceğiz. Geri döneceğiz. Tekrar gideceğiz. Geri döneceğiz. Ta ki hanımlar şu kenarımızda bakın bir diş haroşamız oluştu. Burada 3 diş haroşamız olana kadar patiğimizin bu kenarlarını örelim, gelelim. Sonra da birlikte tabanımıza başlayalım. Evet hanımlar, 3 diş haroşa olacak şekilde buraya ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın 3 sıra haroşam var. Şimdi tabanımıza başlayacağız ama onun öncesinde ilk şişimdeki 41 adet ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Sonra burundan itibaren başlayarak tabanımızı öreceğiz. Bu şekilde ilmeklerimi gördüğünüz üzere düz olarak örüyorum. Şimdi burun bölümüne geldik. Burnumuzda 13 tane ilmeğimiz vardı hanımlar. Bir tane sağ kenardan bir de sol kenardan ilmek alacağız. 15 ilmek olacak. Tabanımızı 15 ilmek olarak yapacağız. Şimdi öncelikle bu burun kısmındaki 13 adet ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Hemen şişimden bir adet ilmeğimi de örerek tabanıma ekledim. 14 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar ipimiz hep karşı tarafta oluyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi öreceğim. Şu anda bu burun kısmında 14 ilmek oldu. Bir ilmek de yan taraftaki şişimden alacağım. 15 ilmek olacak. Sonra da 15 ilmek olarak tabanımızı keseceğiz. Bakın 14. ilmeğimi de ördüm. Bir ilmek de bu şişimden şöyle örerek orta kısma alıyorum. 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. 15 ilmek olarak patiğimizin bu taban kısmını yapacağız. İpimiz yine karşıda, ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken bu şişimden de bir adet ilmek alıyorum. 15. ilmeğimle birlikte ikisini keserek örüyorum. Burada da ipin tüyü vardı, onu da hemen alayım. Şimdi geri dönüyoruz yine. İpimiz hep karşı tarafta. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani bu taban bölümdeki ilk 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Bakın ilk 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmeğimi örerken hemen şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrardan geri dönüyoruz hanımlar. Bu şekilde devam ediyoruz. İpim karşıda yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim tabanımda. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar. Son bir ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Hanımlar, patiğimizin tabanı bu şekilde ilerleyecek. İlk 14 ilmeği öreceğiz. 15.yi örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol dişimizdeki ilmeklerimizin tamamı bitene kadar devam edeceğiz. Görüntümüz böyle olacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban kısmını sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Sadece burada 15 ilmeğimiz kaldı. Diğer ilmeklerimiz, hep kenarlardaki ilmeklerimizi kestik. Şimdi patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Yani bu topuk bölümünü. Hanımlar, yine topuk bölümünü 15 ilmek üzerinden yapıyoruz. İpimiz karşı tarafta olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi burada 14 ilmeğimiz kaldı ve sıradaki kenar ilmek yerine bakın şöyle şişimle giriyorum. Bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. İpim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken ön yüzden çıkartacağız. Geri dönüyorum. Hemen buradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Yeniden hanımlar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar.
bakın son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Geri dönüyoruz. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi keseceğim. Bu şekilde bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri dönüyorum. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken ön yüzden çıkarıyoruz bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin arkasını bu şekilde yapıyoruz. Her defasında son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Arka kısım böyle yapılıyor. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim bakın burası. Buraya giriyorum. İlmeğin 2 kanadına birden ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Hanımlar, şimdi biz bu patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar buraya ve buraya kadar devam ettireceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin topuk kısmını ördüm. Geldim, şimdi kesimimizi yapacağız. Yine şişimi alıyorum. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Esnek bir kesim yapalım. Boğaz kısmına denk geliyor çünkü burası. Böyle ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim. Bu aşamada hanımlar artık bu patiğimizin kesim işlemini gerçekleştirdik. Şimdi de kenar oyası yaptım ben patiğimi bu şekilde. Bu kenar oyası da sık iğne şeklinde 2 sıradan oluşuyor. Öncelikle hemen tığımı alacağım. Kenar oyamızı çünkü tığ ile yapacağız. Şöyle. Buradaki ilmeğimi tığıma takıyorum ve hemen dibine şöyle batıyorum hanımlar. Şu şekilde. Hanımlar, bu aşamada sık iğne yapacağız. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak sık iğnemi yapıyorum. Çok sıkı bir sık iğne yapmayalım hanımlar. Sık iğne derken adı gibi sıkı olmayacak. Esnek bir sık iğne yapalım. Bakın şöyle gevşek gevşek topluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerlerine batarak bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. 2 sırada gerçekleşen bir kenar oyası bu. İlk sırasında bu şekilde sık iğne ile yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresine bu şekilde sık iğnemi dolandım ve geldim. Bu ikinci sıramızda da yapacağımız işlem şu hanımlar. Ters sık iğne şeklinde yapacağız. Sık iğne yapacağız. Bu defa tersten gideceğiz. Şöyle ki bakın, bir önceki kenar ilmek yerine şöyle tığım ile giriyorum. İpimi buradan şu şekilde tığım ile alıyorum ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bakın yine arkadan sıradaki kenar ilmek yerine tersten şu şekilde giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine şöyle içten giriyorum. Buradan ilmek çıkarttım. Tığımdaki 2 ilmeğimi topluyorum. Ters sık iğne yapıyoruz hanımlar bu şekilde burada. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bakın şu sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerlerine girerek ters sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde görüntümüz böyle oluyor. Böyle 2 katlı sıkı güzel bir görüntü oluyor. Şimdi bu şekilde hanımlar ters sık iğneyi bu patiğimizin çevresine dolanalım. İlk başladığımız yere kadar, buraya kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar bu şekilde ters sık iğnemi yaptım ve geldim. Bu aşamada hemen en son şurayla da bir birleştirelim şöyle. Buraya da bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi artık kesiyorum. Patiğimizi böylece bitirdik hanımlar. Hemen bu ipimi gizleyeyim. Sonra da patiğimizi manken ayağımıza giydirelim. Duruşuna bakalım, son haline. Bu şekilde. Hanımlar, görüntü itibariyle bakın. Patiğimiz şekil olarak böyle. Haroşa örgü olduğu için de bakın şeklimiz bu. Haroşa örgü olduğu için de şöyle esnek, ayağı çok rahat oluyor. Hemen bakın manken ayağım burada. Manken ayağıma da giydireceğim. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım birlikte. Çok güzel bir patik oldu hanımlar. Çok farklı oldu. Çok şık duruyor ayakta da. Ben bu tarz modelleri çok beğeniyorum. Tek renk. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hoşuma gitti, yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet hanımlar, bakın. Patiğimi manken ayağıma giydirdim. Yandan görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi.
tabanımız, patiğimizin ön kısmı. Ben şu yanımızı göstereyim, topuğumuzu. Bu şekilde oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.